Modern hayatla birlikte porno erişmek her zamankinden daha kolay. İnternetin yaygınlaşması sayesinde müstehcen videoya da görsel ulaşmak sadece bir tık ötede. Pornonun internet mecrasında ne kadar yaygınlaştığını merak ediyorsanız dünyanın en bilinen porno sitesi Pornhub'un açıkladığı istatistiklere bakalım. Pornhub bir yılda 42 milyondan fazla ziyaret edilmiş. Bu da günde ortalama 115 milyon ziyaret demek. Ülkemizin nüfusundan fazla. Hatta bu Kanada, Hollanda, Polonya ve Avusturya'nın toplam nüfusu kadar ziyaret demek. Bir yılda 6.83 milyon yeni video yüklenmiş. Eğer bu yeni videoları uç uca ekleyip izlemeye başlarsak 1852 yılından günümüze kadar izlememiz gerekir. 1.36 milyon saat yeni içerik yaklaşık 169 yıl yapar. İstatistikler dehşet verici değil mi? Aslında YouTube yerine bu iş... Neyse, şimdi asıl can alıcı noktaya gelelim. Bilimin sigara içmenin zararlı olduğunu kanıtlaması onlarca yıl sürdü. Hatta sağlıklı olduğu düşünülüp çocukların bile içmesi tavsiye ediliyordu. Aynı durum porno için de geçerliydi. Ancak araştırmalar pornonun zararlı olduğunu söylüyor. Bu zararlardan bir tanesi, belki de en önemlisi, beyne verdiği zarar. Tıpkı uyuşturucular ve diğer bağımlılık yapan maddeler gibi porno da beyni dopamin ile dolduruyor. Zamanla pornoya da bağımlılık oluşmaya başlar. Buradaki süreç şöyle. Beynimizde ödül merkezi denilen bir alan var. Görevi, yemek yediğimizde, birine sarıldığımızda, öptüğümüzde, köpek sevdiğimizde, yani olumlu olarak algıladığımız davranışlara yanıt olarak dopamin salgılar. Ve bu da bize iyi hissettirir. Sorun şu ki ödül merkezi esrar, met gibi maddeler ele geçirebilir. Dopaminde durur mu? Beynimize bu iyi bir şey, yapmaya devam et mesajı verir. Bu mesajı o kadar kuvvetli gönderir ki bu süreci tetikleyen her şeyi yapmak için robot gibi bir hale bürünürüz. Yani uyarıcılar bir diktatör gibi ödül merkezine daha yüksek düzeyde dopamin salgılamasına zorlar. Porno da aynı süreci işletir. Başlangıçta bakılan porno artık aynı tadı vermez, farklı heyecan arayışına girilir. Çünkü beyin şok edici bir şey gördüğünde kimyasalları serbest bırakır. Bu yüzden porno kullanıcıları aynı zevki yaşayabilmek, aynı tadı alabilmek için daha farklı pornoya ihtiyaç duyar. Dopamin doyuma ulaşamayınca BDSM falan derken yasal olmayan videolara kadar bağımlılık oluşturur. Ayrıca yüksek düzeyde dopamin ve şizofren arasında ilişki mevcut. Her bağımlılık gibi porno bağımlılığı da tehlikeli. Son olarak tekrar porno izleme dürtüsüne teslim olmak hazzı erteleme yeteneğinin yokluğuna yol açar. Beynimiz zevkli bulduğumuz şeylere giderek daha fazla odaklanır ve gecikmiş tatmin disiplini suya düşer. Porno bağımlısı birinin hayatta başarısız olması tesadüf değildir. Pornonun bizde etkilediği diğer önemli kısım ise davranışlarımız. İnanmak için bir şeyler görmemiz gereken bir dünyada yaşıyoruz. Hızlı, bilgi odaklı dünyamızda video en tercih edilen iletişim ve bilgi yayma aracıdır. Mesele şu ki izlediğiniz herhangi bir videoyu her gördüğünüzde farkında olmadan zihninizdeki davranışları etkileme ve hatta değiştirme gücüne sahiptir. Korkunç değil mi? Hayatta gerçek aşk için gerçek bir insan gerekir. Araştırmalar erkeklerin pornoya maruz kaldıktan sonra hiç porno izlemeyen erkeklere göre eşlerini daha olumsuz değerlendirdiklerini bulmuş. Bunların da ötesinde eşlerinin görünümlü, cinsel performans ve flört davranışlarının konusunda daha eleştirel olduğunu göstermiş. Ayrıca önemli miktarda porno izleyen kişilerin daha çabuk, daha fazla partnerlerle seks yapmaya, daha riskli seks türlerine girme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ve bunun da onları cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara yakalanma riskini artırdığını bulmuşlardır. Bunlara ek olarak porno izlemedeki artışla birlikte erektil disfonksiyon, yani sertleşme bozukluğu var. Ayrıca porno izlemek bir müddet sonra performans kaygısı yaratan bir tür psikolojik şartlanma haline gelebilir. Sonuç olarak fazlaca porno izlemek sağlıksız. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.